Herkese günaydın. Yeni bir günden. Bugün biraz daha az rüzgarlı gözüküyor. Şimdi çıktım hostelden. Bugün biraz çarşı pazar gezeceğiz. Nevski Bulvarı'na gidiyorum. Orada metroya bineceğim. Metroya binerken yine çekerim, gösteririm nasıl biniyorum. Orada tekrardan devam ederim. Yani ben yurttan, hostelden çıkarken, yurt nereden çıktı? Yurda benzettim hostel günlerimi. Hostelden çıkarken ne böyle bir şey rüzgar ne böyle bir şey vardı. Hava vardı. Şimdi yine deli gibi rüzgar esmeye başladı. Çantamda şemsiye ve bir tane de fazladan hırka taşıyorum. Normalde böyle düz bir tişörtle dışarı çıktığımda da üstüme sürekli gömlek alıyorum. Ne olur ne olmaz. Yani ne olacağını hiçbir şekilde tahmin edemiyorsun. Öyle bir havası var. Siz de gelirseniz buna dikkatli gelin. Her an denize de girebilirsiniz. Her an yağmur da yağabilir. Deniz yok da burada. Nehirde girip yüzüyorlar. Nehire girebilirsiniz. Nehirde yüzüyorlar yani. Öyle. Bir de böyle yerlerde çok fazla alt geçitleri var. Şu alt geçiti de birazcık çekeceğim. Buraya giriyoruz, yolun altına normalde buralarda hediyelik dükkanlar falan var ama şu an kapalı hediyelik dükkanlar. Şu tarafta da var mesela. Birkaç tane saç var. Kaç tane çıkar şöyle. Caddeden devam ediyoruz. Buradan yine tur satıyorlar. Turizm. Sonra müze ve şehir turizmi, yani böyle şehirdeki eski saraylar, eski yerlere dair turizm çok ileride. İnsanlar zaten diğer şehirlerden, Rusya'nın diğer şehirlerinden gelip burada şehir turu yapıyor yani. Bu saraylarda geziyor. Böyle. Şuradan çıkalım. Burada çok askerler var. Metroya gireceğiz şimdi. Ben metroya giriyorum. Kapılar böyle kapalı. Bu 3. hatmış. 3. hatta değil. 2. hatta geçeceğim. Şöyle alttan. 2. hattaki duraklara geçmem lazım. Aynen. Aktarmayı kendi içinde yapıyorum. Şöyle kartı bastıktan sonra her yere aktarma yapabilirsiniz yani. Harika. Evet. Yeraltı şehri. Sığınak gibi ya. Şeyler var. Bunu bekleyeceğiz galiba. Bakayım. Yanlış tarafta beklemeyiz de. No. Burada beklemeyeceğiz. Bu tarafta. Hay Allah kahretsin. Kaçırdım. Yanlışlıkla kaçırdım. Önümde duran metroyu kaçırdım. Bakayım da. Neyse bineyim. Olmazsa geri dönerim. Buna bineceğini tahmin ediyorum. Bu tarafa doğru gidiyor. Bu tarafı gösteriyor. Nevski'den bu tarafa doğru gideceğiz. Teyze okey dedim mi inşallah olur.
çalışacağım şimdi. Bu anıt özellikle buraya konmuş. Sebebi de şu. Lenin buradan ayrılırken 1917 yılında buradan ayrılırken Udelnaya istasyonundan Finlandiya'ya geçen trene biniyor. Onun anısına konmuş. Bu durağa niye geldik? Bu durağa benim asıl gelme sebebim. Burada bir Sovyet pazarı var. Oraya gideceğiz. Ama pazar açık mı değil mi bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Derinliğine bakar mısınız? Pazar açık mı değil mi bilmiyorum. Çünkü Yandex'te pazar kapalı gözüküyor. Ama Google Maps'te, Google haritalarda pazar açık gözüküyor. Sadece çarşamba günleri kapalı gözüküyor. Ama Yandex'te diyor ki hafta içi her gün kapalı. Esasında gidip bakacağız. Bakalım. Durum nedir? Öğrenelim. Kesin bilgimizi alalım. Sonra geri dönelim. Sonra başka taraflara gideceğim bugün. Birkaç yer daha gezeceğim. Öyle. Bugün erken gideceğim hostele. Çünkü çantamı tekrardan hazırlamam lazım. Yarın sabah çıkacağım hostelden. Öyle. Bugünlük planım bu. Görüşürüz tekrar. Evet geldim. Açık gibi yani. Bütün dükkanlar açık. Şöyle göstereyim. Ama pazar gerçekten böyle mi? Bilmiyorum. Ama açık. Hangisi ülkelerde? Çok kalabalık değil. Birazcık bakalım. Burada genelde kıyafet var. Acaba o yüzden mi açık değil gözüküyor? Belki de satışları başkadır. Bak bir şey göstereceğim. Turski yazıyor. Sanırım Türkiye'den gelen mallar bunlar. Türkiye'den buraya geliyor olabilir, evet. Sonunda aradığıma göre bir yer buldum. Şimdi birazcık burada kaybolacağım. Bunların hepsi 10 rupi. Bunlar eski plaklar. Şeyler var. Bunlar 150 rupi. Plaklar. Şu kartlar 10 rupi. Biraz ben burada kaybolayım. Burası kaybolmak için harika bir yere benziyor. Biraz buradayım. Biraz rozet çalmam lazım bir yerlerde. Tamam. Evet, tanesi 100 rubleden 3-4 tane rozet aldım. İndirim de yaptırmadım. Ya aslında belki yaptırmadım da İngilizce bilmiyorlar, anlaşamıyoruz. Neyse. Ama aldığım rozetleri sevdim. O yüzden sıkıntı yok. Bakalım başka neler varmış burada. Bulabilirsem eski kitap bulmak istiyorum ama hiç yok gibi. Plaklar var, notlar var. Yani kartpostallar var. Şeyler var ama hiç kitap gibi bir şey yok. Görmedim. Daha çok kıyafet var. İkinci el kıyafetler var daha çok. Mesela buradaki dükkanlar kapalı. Sadece şurada asker kıyafeti var. Şurada birisi var sadece. Diğerlerinin hepsi kapalı. Sanırım hafta içi böyle oluyor. Hafta sonu daha çok satış. Muhtemelen o yüzden. Biraz daha ilerleyelim bakalım neler var. Evet, pazarın sonuna geldim ama pazar da bitiyor galiba, değil mi? Aynen. Galiba gerçekten bugün kapalı bir gün. Çünkü hiçbir şey yok yani. 3-5 tane dükkan açık yani. Burada da hazırda. Nişanlar var. Eski paralar var. Birazcık bunlara bakalım. Birazcık da bunlara bakalım.
Acaba Türk işleri var mı hiç burada? Maske gibi bakalım. Gaz maskeleri ne var? Haber orada bitiyormuş. Teyze öyle söyledi. Bir rozette teyzeden aldım. Çaklar falan varmış. Teyze dedi ki buradan sonrası yok. Geri dön. Ben de dönüyorum. Bugün kapalıymış pazar ya. 3-5 tane şey dışında hiçbir şey alamadım. Pazarlık da yapamıyorsun çünkü hiçbir İngilizce bilmiyorum. Dedim burada Türkçe müzik çalan bir yer vardı. Bayağı büyük bir pazar alanı ama. Bisikletçiler, şeyler falan. Daha önce görmedim. Buradan geçmedim mi ben ya? Nasıl görmedim acaba orayı? Yeni mi açıyorlar acaba? Bazıları yeni açıyor olabilir. Pipolar var, eski pipolar. Eski plaklar var ya. Bir şeyim olsaydı kesin bir plak alırdım gibi duruyor. Kartlara da bakmak istiyorum. Muhtemelen çok meşhur bir pazar olduğu için turistler var. Çünkü etrafta çok turist görüyorum. Her tarafta turistler de var. Biraz pahalılar. Yani artık birazcık işin turizme döndüğünü düşünüyorum. Yani pazarcılığın ve turizme döndüğünü düşünüyorum. Yani insanlar sadece muhtemelen ellerindeki ikinci el eşyaları değerlendirmekle kalmıyorlar. Evet, pazar gezimiz bu kadarmış gibi görünüyor. Çünkü daha açık bir yer yok burada. Şehrin içinde geçen gün başka bir pazar daha gördüm. Belki oraya giderim. Orası da yine ikinci el pazarıymış. Oraya dönüşte oraya uğrarım belki. Büyük ama çok güzel bir pazara benziyor. Yani aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir pazara benziyor. Yani açık değil diyemem. Hafta içi de açık. Ama böyle arayacağınız, her şeyi bulacağınız o tezgahlar yok. Daha yerleşik mağazalar var hafta içi. Her şeyi bulabileceğiniz tezgahlar muhtemelen hafta sonu daha çok oluyor. Taşçı var. Taş satıyor. Montlar falan var. Genelde zaten tekstil ürünleri Türk şeyi yazıyor üzerinde. Türkiye'den geliyor muhtemelen tekstil ürünleri. Her tarafta da polenler var. Haziran ya. Her yerde uçuşuyorlar. Yani gelirseniz mağdur olmazsınız, gezersiniz ama hafta sonu daha iyi gezilebilirmiş. Keşke dün gelseydim dedim ben. Bugün pazartesi. Bu da Elnaya tren istasyonu. İstasyonun girişte burası. Biz metroya gideceğiz. Metrodan geçeceğiz. Ama şimdi öncelikle başka bir yere gideceğiz. Bir ablalık vazifesi yerine getireceğiz. Evet, yine geldik istasyona. Buradan geri döneceğiz. Şu istasyonun çıkışı şurası. Şuradan çıkınca hemen şuradan çıkınca hemen karşınızda şöyle bir
Station Delna'ya geliyor. Şuradan, şu aradan da yürüyünce, Subway'in neresinden yürüyünce de pazar zaten. Bulursunuz, kolay bulursunuz buraya gelince. Zor değil. Ben gidiyorum içeriye. İstasyona. Trafik kartımı çıkarıp. Amca bana niye tutmadın? Allah çarptı. Ayıptır bu. Cicim. Neyse. Rusya'da en kafelerde bilmeniz gereken şeylerden birisi de şehir içi ulaşım. Metroya bir kere girdiğiniz vakit her yere aktarma yapabiliyorsunuz. Şimdi ben de 2. hattan gideceğim. Sonrasında 3. hatta aktarma yapacağım. Ve tek basışla yapacağım bunu yani. Hiç dışarı çık gir tekrardan şeyden geç yok. Aynı şeyle kartla her yere gidebiliyorum. Metrodan çıkmadığım sürece her yere gidebiliyorum. Metroda böyle reklam panolarında genelde askerlerin reklamları yapılıyor. Sebebi de şu anda zaten halihazırda savaş halinde bir ülke olması. Hatta sanırım dün bir sürü üstü bombalanmış. İrkutsk'ta, Murmansk'ta üstler bombalanmış diye gördüm. Ben de haberlerde, yani daha doğrusu annem gördü. Trenlerde falan sabotaj olmuş hatta. Annem aradı, söyledi. Benim haberim yok burada hiçbir şeyden. Ben Rusya'dayım ama sizin Rusya'dan daha çok haberiniz var muhtemelen. Benim hiç haberim yoktu böyle. Annem söyledi. Savaş hali öyle şehrin içinde hiçbir yerde hissedilmiyor. Muhtemelen o yüzden. Yani mesela benim haberim yok ama buradaki Rusların da çoğunun haberi olduğundan çok emin değilim yani. Hiçbir yerde görmedim. Belki de kendi aralarında konuşuyorlardır. Ben bilmiyorum. Ama öyle katı bir kural, katı bir şeyle hiç karşılaşmadım. Tren bileti alırken de her yere de kamerayla giriyorum. Metroya da kamerayla girdim kaç defa. Kimse sadece kameradan utanıyorlar. İnsanlar, normal sokakta gördüğüm insanlar kameraya yaklaşınca yanlarına utanıyorlar kameradan. Ben dışında bir şey yaşamadım. Zaten kameradan utanmıyorlar zaten. En çok. İngilizce konuşmaktan utanıyorlar. Anlamıyorlar, konuşamıyorlar İngilizce o yüzden. Telefon hattım olmadığı için Vodafone açtırdım. Bu arada Vodafone'u açtırdım. Vodafone'u kullanıyorum ama hala faturama bir şey yansımadı. Yurt dışı var. Her şey dahil pasaport değil de yurt dışında 3 megabayt ne internet veriyor. Bu da sanırım 20 Temmuz'a kadar falan böyleymiş. Yani 20 Temmuz'a kadar 3 GB interneti kullanabilirsiniz gibi bir şey anladım. Onu kullanıyorum. Her güne kontrol ediyorum şu anda. Faturama dair hiçbir şey yansımadı. Bakalım. Şimdi ben Nevski Prospekt'e geri dönüyorum. Oradan da 3. hatta aktarma yapıyorum. Evet, şuradan çıktım. Direkt şu merdivenlerden çıktım. Hemen bir üst katta, 3. katta aktarma yapıyoruz. Böyle bekliyoruz. Kapıları da böyle. Tren gelene kadar açılmıyor. Hiçbir şekilde. Bu 3. kat. Tren gelince açılıyor. Следующая станция. Zenit atkısı takmış bir Pushkin heykeli. Zenit'in 100. yılını kutluyor. Станция Зенит. Ve biz de geldik tabii ki. Bir Slovey Port'ta mı ne kutlamalar varmış. Müze varmış ya da onun gibi. Biz başka bir şeye bakacağız şimdi. Buradan da oraya geçeriz. Ya var ya 100. yılında adamların şeyine bak ya. Sovyet şampiyonluğu. Kupaya bak. Adamların 100. yıl kutlaması için
istasyona verdikleri yani emeğe bak. Bizim var ya bu 3 büyükler, 4 büyükler falan yani öyle oturup ağlasınlar. Başka bir şey değil yani. Maalesef Zenit 100. yılında şampiyon olamamış. Bu bana tabii ki bizim harika Cimbom'umuzu hatırlattı. Cimbom da 100. yılında şampiyon olamamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Zenit çok fazla Cimbom'a benziyor. Yani 6 defa üst üste şampiyon ol, sonra yani 100. yılında şampiyon olamam. Bazı şeyler hiç değişmiyor. Şehrin en büyük takımı, Rusya'nın da en büyük takımlarından birisi Zenit. Şimdi onun fütüristik tasarımlı stadyumunu göreceğiz. Sonra da müzesini gezeceğiz. Bakalım. Ne yalan söyleyeyim yani. Şöyle uzay gemisi gibi bir stadyumum olsun isterdim yani. İnşallah giriliyordur içine. Girilmiyorsa diğer porttaki müzeye doğru yürümek zorunda kalacağım. Oradaki sergiyi gezerim artık. Neyse inşallah içeri girebiliyoruzdur. Maalesef girmeme izin vermediler. Kapalı dediler. Vallahi hiç şey olmadı. Gazprom Arena'yı böyle dışarıdan gördüm sadece. İnşallah izliyorsundur babacan. Bugün nereye gitsem var ya her yer kapalı, her yer. Pazartesi günü ne yapıyorsunuz siz? Durduruyor musunuz bu hayatı burada ya? Neyse şimdi Sevkapel'e gideceğim. Sevkapel Port. Bu gördüğüm reklamdan dolayı. İnşallah orası da kapalıdır da bir türlü de orada şey yiyelim. Tatlış da bir amca vardı. Sen sorry diyor ama maalesef sorry deyip izin vermedi yani girmeme içeriye. Ne etti beni? Ama tatlı bir adam. Görüyorsunuz girmeye izin yok. Neyse. Şimdi Sevkapel'e gideceğim. Bakalım orası nasıl. Burada da yat şeyleri yapılıyor. Yarışları yapılıyor muhtemelen. Önündeki nehirde. Gazprom Arena'ya girme mücadelemiz başarısızlıkla sonuçlandı. Bu stadyumun durağı çok güzel olmuş ya. Gideceğiz Sevkapel'e. Bakalım Sevkapel. Bir durak sonra Sevkapel'deyiz. Primorskaya. Oradan sonra da güzel bir yere gideceğiz. En merak ettiğim. İnşallah orası da kapalı değildir. Yani bugün nereye gitsem, bugün nereye güzel desem, nereye gitsem kapalı. Hepsi kapalı.